Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Şimdi hepinizin çok merak ettiği ve şimdi okuduğumuz zaman bizi böyle cazibe noktası haline getiren türevlerden biri Trenbolon. Trenbolon hakkında şimdi videolar çekerken sanki Trenbolon'u kötüleyen böyle bir halim olduğunu düşünüyorsunuz. İşte Trenbolon şöyle olmalı, Trenbolon böyle olmalı. Trenbolon sadece şöyle, risk grubunda bence en yüksek riski bulunan ve işte hem fizyolojik hem psikolojik etkisi çok yüksek olduğu için uyarılarım var. Ama şimdi şöyle bir şey de düşünüyor olursak, profesyonel hayatta yani kabiliyetsiz adelelerde bile yüksek verim alındığı gözükmüş, saptanmış çok ciddi bir anabolik ve androjenik durumu testosteronun 5 katı olan bir steroid maddesi. O zaman işte biz zaten bunu yapmayın derken size anlatmak istediğimiz şu, zamanlamayı çok iyi seçmeniz lazım. Ve kaynaklar diyor ki yani kesinlikle ve kesinlikle yani senede bir kürünüzde bunu değerlendirin. Çünkü karaciğer ve böbrekte çok yüksek etkileri olan ve ne yazık ki ve psikolojik etki olarak da saldırganlık derecesinde kalan gelen bir durumu var. Güzellikleri şunlar: aromatize olmaması ve ostrojene dönüşmemesi, işte vinstrol, pripionat gibi şeylerle çok sağlam definisyon yaptığı görülmüştür. Bu da yarışmacı ve profesyonel doping testi olmayan yarışlarda korkunç bir, yani fibriller böyle şöyle anlatayım anlayacağınız şekilde, fibriller çok sert, derin ve görüntünün doğru bir işte projeyle acayip sert bir görüntü yakalıyorsunuz. Tabii ki bu da bunu cazibe noktasına getiriyor. Şimdi yalnız şunda bir hata var. Trenbolon'un bu yüksek verdiği form nedeniyle diğer küllerden tatmin olmamak gibi bir durum var. Yani size teknik konulardan ziyade bunlardan bahsedeyim. Ne yazık ki Trenbolon'da işte yüksek kan basıncı, damarların çok açığa çıkması, sert görüntü, fibrillerin kalitesi, kas kalitesinin artması, bu tip efektler gerçekten var. Yani bunu ne yazık ki saklamayacağım. Hatta benim de sevdiğim yani steroid grubundan şeyler. Ama şu, görüyorum ilk küllerde ve daha çok amatörken yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani işte ilk kürdeki döngüler belli, her şey belli. Bunları yaptınız. İşte ikinci, üçüncü yıl oldu kürde. Tabii ki bir aşama daha atlamak için yapılabilecek bir durum. Yani 3 türevi var: trenasetat, trenenantat ve parabolon. Aslında en sevdiğim işte esteri parabolon. Onun dışında ben mesela yarış döngüsünde başta parabolonla başlayıp mesela 6 hafta trenasetatı kısa ester olduğu için oraya koyabilirim. Büyüme kürlerinde de trenenantat döngüsünden işte yarılanma ömrü nedeniyle trenenantat kullanılabilir. Bunu bal kürlerine de koyabilirsiniz. Yanına boldenon, işte uzun ester şeyler ekleyelim. Bu tip kullanımları mevcut. Dezavantajlarından bahsedeyim. Ne yazık ki tansiyonda yüksek anabolik ve androjenik etkisi nedeniyle biriklik, terleme, öksürme, yan etkileri biraz böyle fizyolojinin dışında psikolojik de etkileri olan bir ilaç olduğu için kendinizi psikolojik olarak buna hazırlayın. Bunun bu yan etkilerinin olduğunu unutmayın. İllaki karar verdiniz ve şöyle, artık belli bir yarı profesyonelliğe ulaşmış insanların kullanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yani Trenbolon aslında yani vücut geliştirmenin ne yazık ki zararları kanıksasak da çok avantajlı durumu olduğu için Trenbolon bu işlerde olmazsa olmazlardan. Kür yaparken ve birazcık orijinalleri az, ne yazık ki ilaçların pahalı olması, ham maddesinin ve Türkiye'deki artık pazarın büyürken kirlenmesi nedeniyle sağlam markalara ulaşmaya çalışın. Çünkü şöyle şeyler duyuyorum. İşte ben diyor Trenbolon'u 600 mg'a falan filan. Yani 600 mg şehir efsanesi. 600 mg gerçek bir ürün kullandıysanız hastaneyle sonuçlanma ihtimali yüksek bir şey. Belli, Trenbolon enantatta 400 mg'ları geçmeyin lütfen. Trenasetatta ve parabolonda 300 mg'lar. Zaten emilimi 100 mg'da 76 mg gibi bir durumdur. O zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. En fazla 8 hafta ve 12 haftalık döngülerde lütfen kullanın. Çünkü vücudu gerçekten ciddi zorlayan ve hedef
kürü. Yani madem bu kadar artık hani şöyle diyelim amiyane tabirle gözümüzü kararttık, biz bunu yapacağız. O zaman Trenbolon lütfen bir hedef, yani ciddi bir hedef karşılığında. Yani bu şöyle olabilir. Hani herkesin ciddi hedefi farklıdır. Birisinin plaj olur, birisi model olmak ister, biri işte yarışmacı olmak ister. Öbür işte kararlara ciddiyetsiz bir karar demek bize düşmez. O kararlar tabii ki size ait. Trenbolon'la tekrar başa dönecek olursam en güzel şeyler Winstrol, Pripionat, Masteron, Clenbuterol, Oxandrolon, bunlarla hepsiyle kombine olan bir durumu vardır. Hatta yani kitap belgeleri yazmaz ama 200 mg'da tutup anabolik ve androjenik etkisinden yararlanmak için bal küllere bile koyulduğu görülmüştür. Tren asetatın bile. Tabii ki trenenantat daha avantajlıdır. Parabolon yine bence bal küllerine koyulabilir. Ama asıl döngü, senede bir kere yapacağınız bir döngü ise definisyon küllerine ve hedef küllerine koymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Aslında ilk veteriner ilacı olarak çıkıp 90'lı yıllarda beşeri duruma dönüştürülmüş bir ilaç. Yani resmi olarak aslında üretilmeyi bırakılmış bir üründür. Sonra tabii ki laboratuvar ortamında insan kullanımına açılmış bir. Zaten birçoğu biliyorsunuz ki aslında insan sağlığı için olan bir durum değildir. Ya veterinerdir ya da bu tip böyle işte olimpik sporlar, dayanıklılık sporları vücut geliştirmeye monte edilmiştir. Bunun dışında Trenbolon hakkındaki görüşlerim bu. Lütfen Trenbolon kullanmadan önce belli bir kür geçmişiniz olsun, belli bir kür deneyiminiz olsun ve döngüyü çok iyi hesaplayın. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları için koruyucu şeyler mutlaka almayı yanına, işte NAK 600, deve dikeni, sebzenize, bu tip şeylere de beslenmeyle, yani diğer küllerde dikkat ediyorsanız bunda 5 kere daha dikkat edin. Diyebileceğim bunlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.